Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuma Saati Furkan Erkam'dan hepinize selamünaleyküm değerli Müslüman kardeşlerim. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu izin verirse bu videoda Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatı Mekke devri 3. kısmı ses kaydı olarak sizlerle paylaşacağım. Sizden ricam yalnız gezin kanalıma ve Okuma Saati Furkan Erkan'ıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve ilk kanalımdaki videoları paylaşıp diğer insanların izlemesine vesile olursanız çok sevinirim. Sizleri daha fazla sıkmadan hemen ses kaydını açıp okumaya başlayayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Annesinin henüz dinmeyen feryadı daha da arttı. Vedalaşmak, yüreğinin parçasına güle güle demek, onu ölüme uğurlamak, Allah'ım bu ne ağır bir imtihan diye haykırdı yeniden. Sonra da Abdullah'a sımsıkı sarıldı ve onu öpüp kokladı. Ardından hem kendisini hem de oğlunu teselli edercesine "Canım yavrum" dedi. "Seni bize Allah Celle Celaluhu verdi. Biz senin dünyaya gelmende sadece gönül bir sebebiz. Her şeyin yegane sahibi O'dur. Onun yazdığı yazgıyı bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bozduğunu da ondan başka kimse düzeltemez. Seni sadece O'na emanet ediyorum. Senin için başka kimseye yalvaramam. Dilerse seni yine ancak O kurtarır. Atamız İsmail'i kurtardığı gibi." Bu sözler acılarına bir merhem gibi gelmişti. Herkeste bir rahatlama belirdi birden. Abdülmuttalip oturduğu yerden kalktı ve Abdullah'ın elinden tutarak "Gidelim oğlum" dedi. Abdullah kurban edilmeye değil sanki bir düğüne götürülüyormuş gibi güleşti. "Gidelim babacığım." Dış kapıya varmışlardı ki Abdullah birden geri döndü ve annesinin eline sarılıp saygıyla öptü yeniden. Ardından "Üzülme anneciğim" dedi. Kader bu. Kabe'ye varmışlardı. Abdullah'ın kurban edilmesi için her şey hazırdı. Tam o esnada bir takım gürültüler duyuldu. Mekke'nin hatırı sayılır adamları onlara doğru geliyordu. Aralarında Abdullah'ın dayıları da vardı. Dayılarından biri öne atılıp önce yeğenini kucaklayıp öptü. Sonra "Ey Abdülmuttalip" dedi. "Bunu yapmana izin veremeyiz. Başka bir yol bulmalıyız. Malımızı, servetimizi bu uğurda harcamaya hazırız. Yeter ki sen yeğenimizi kurban etmekten vazgeç." Diğer çocukları da bundan cesaret alıp "Sevgili babamız, ne olur Abdullah'ı bizden ayırma. Başka bir çare bulmaya çalış" diye yalvardılar. Abdülmuttalib'in de şefkat ve merhameti adeta dillenmiş, aynı şeyleri haykırıyordu. Ama o anda aklına başka bir çare gelmiyordu. Bitkin sesiyle "Ben şu anda başka bir çare düşünemiyorum. Bileniniz varsa söylesin. Hepinizinkinden çok yanan benim yüreğimdir. Elbette" dedi. Şehrin ileri gelenlere akıllarına gelen çareyi önerdiler. Şam'da bilgin bir kadın var. Başı sıkışan birçok kimseye çare bulduğunu biliyoruz. Umarız senin için de bir çare bulur. Abdülmuttalip bu öneriyi uygun buldu. Birkaç gün sonra Abdullah'la birlikte yola çıktı. O an Hayber denilen yerde bulunan kadınla gidip görüştü ve sıkıntısını anlattı. Bilge kadın "Siz de bir insanın kan bedeli nedir?" diye sordu. Abdülmuttalip 10 devedir dedi. Kadın çareyi önerdi. "Git ve 10 deve hazırla. Oğlunla 10 deve arasında kura çektir. Kura develere çıkarsa onları kurban et. Bedelini ödediğin için de oğlunu kurban etmen gerekmez böylece. Eğer kura oğluna çıkarsa develerin sayısını her seferinde onar arttır. Kura develere çıkana kadar da çekime devam et. Böylece hem oğlunu kurtarmış hem de sözünü yerine getirmiş olursun." Abdülmuttalip bu öneriye sevindi ve hemen Mekke'ye geri döndü. Mekke'ye dönüşünün ertesi günü idi. Abdullah'ı yanına alarak Kabe'ye vardı. Etrafında şehir halkı toplanmıştı yine. Okları görevliye verip "Çek" dedi. Görevlinin çektiği okta Abdullah'ın ismi vardı. Develer onar artırıldı. 9 kez biricik oğlunun adının yazılı olduğu ok çıktı. Herkes telaşlı ve heyecanlıydı. Yaşlı baba ise yere yığılacak gibiydi. Ayakta duracak gücünü kaybetmişti sanki. Sıra 10. çekime gelmişti. Bir tarafta 100 deve, diğer tarafta Abdullah. Memur bir kez daha oklardan birini çekti. Ardından sevinçle haykırdı. Develer. Abdülmuttalip rahat bir nefes aldı. Kardeşleri ise "Abdullah kurtuldu" diyerek sevinç çığlıkları attılar. Abdullah kurtulmuştu. Tıpkı atası Hazreti İsmail gibi. Kurban edilmekten kurtulan Abdullah büyümüş, evlenme çağına gelmişti artık. Yüzünde eşsiz bir güzellik vardı. Son derece temiz, ahlaklıydı. Dürüsttü. Yalan nedir bilmezdi. Birçok Mekkeli kız onunla evlenmek için adeta can atıyordu. Bir gün babasıyla Kabe'yi ziyaretten evlerine dönüyorlardı. Saygısından birkaç adım geriden yürüyordu. Avludan henüz Okuma Saati Furkan Erkam'da tekrar selamünaleyküm değerli Müslüman kardeşlerim. Ses kaydını aldım. Bu videoyu da en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım Allah Celle Celaluhu izin verirse. Sizden ricam yalnız gezin kanalıma ve Okuma Saati Furkan Erkam'a
abone olup videolarımı beğenip paylaşıp diğer insanların izlemesine vesile olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar videolarım yani neredeyse hiç beğenilmiyor. Yani elimden gelen imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizden ricam videomu beğenip insanlarla paylaşırsanız, onların da izlemesine vesile olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu'ya emanet olun. Allah'ımız Celle Celaluhu izin verirse yeni dini içerikli videolarda görüşmek üzere. Selametle. Bay bay.